Şimdi Washington'a dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet 2026 mali yıl bütçesi üzerinde kongrede uzlaşma sağlayamadığı için 31 Ocak'tan itibaren federal hükümet kısmen kapandı diyebiliriz. Buradaki kısmi ifadesi önemli çünkü devletin tamamen durduğu bir kapanmadan bahsetmiyoruz. Ancak birçok sivil federal faaliyetin geçici olarak askıya alındığı anlamına geliyor. Senato yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe paketini 71'e karşı 29 oyla kabul etti. Fakat Temsilciler Meclisi resmi tatilde olduğu için tasarı ikinci aşamada oylanamadı ve finansman süresi dolduğu anda bazı federal kurumlar kapılarını kapatmak zorunda kaldı diyebiliriz. Bu nedenle ulusal parkların bir bölümü, bazı sivil ofisler veya idari hizmetler şu anda hizmet veremiyor. Buna karşılık ordu, sınır güvenliği, hava trafiği, acil kamu hizmetleri gibi çalışmaya devam etmesi gereken kuruluşlar devam ediyor. Yetkililer bunun birkaç gün sürebileceği ve kısa süreli bir kapanma olduğunu ve uzun bir krize dönüşmesinin beklenmediğini söylüyorlar. Krizin merkezinde iki ana başlık var: bütçe ve göçmenlik politikası. Minneapolis'te yaşanan ICE ve operasyonları sonrası Demokratlar İç Güvenlik Bakanlığı bütçesine yeni denetim mekanizmaları eklemesini istiyor. Bunlar arasında vücut kamera zorunluluğu, tutuklamalarda mahkeme kararı şartı ve bağımsız soruşturma süreçleri bulunuyor. Cumhuriyetçiler ise bu taleplerin göçmenlik operasyonlarını zayıflatacağını savunuyor ve İçişleri Bakanlığı bütçesinin kısıtlanmalarına kesinlikle karşı çıkıyorlar. Senatoda sağlanan geçici uzlaşma bu tartışmayı tamamen çözmüyor. Yalnızca İçişleri Bakanlığı'na 2 haftalık geçici bir finansman sağlıyor. Bu 2 haftalık sürede yeni kuralların ve bütçe sınırlarının müzakere edilmesi planlanıyor. Pazartesi günü mecliste oylama yapıldı ancak bütçenin onaylandığına dair bir sonuç çıkmadı. Kapanmanın sona ermesi için beklenen nihai onay Salı gününe ertelenmiş durumda. Cumhuriyetçi cepheye göre yaşananlar teknik bir duraksamadan ibaret ve Trump senatodaki oylamayla uzun süreli bir hükümet kapanmasının önüne geçildiğini, meclisin hafta içinde tamamlanacağı söyleniyor. Parti liderleri kapanmanın ekonomiye ciddi bir zarar vermeyeceğini ve piyasalar üzerinde kalıcı bir etki yaratmayacağını savunuyorlar. Demokratlarsa farklı bir tablo çiziyor. Onlara göre bu kapanma Trump yönetiminin göçmenlik politikalarındaki sert çizgisinin doğal bir sonucu ve İçişleri Bakanlığı'nın daha fazla denetim olmadan fonlanamayacağını savunan demokratlar, Senato'daki uzlaşmanın yalnızca daha büyük bir krizi ertelediğini, esas mücadelenin şimdi başladığını ifade ediyorlar aslında. Bu gelişmeler Türkiye'yi ve Türk vatandaşlarını da dolaylı olarak ilgilendiriyor olabilir. Çünkü kısa vadede konsolosluk, vize işlemleri veya göçmenlik işlemlerinde sınırlı gecikmeler yaşanabilir. Amerika Dışişleri yetkilileri acil vize başvurularının öncelikli olarak ele alınacağını belirtiyor. Geçmişteki benzer kapanmalarda turist ve öğrenci vizelerinde 1 ya da 2 haftalık gecikmeler yaşandığını hatırlatmak gerekiyor aslında. Ekonomik etkisi kısa sürede sınırlı kalabilir. Ancak kapanma uzarsa küresel piyasalarda dalgalanma riski de aynı oranda artacaktır. Özet geçmek gerekirse bu kısmi kapanma Washington'da yeni bir siyasi pazarlık sürecinin başlangıcı denebilir. Gözler şimdi Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oylama ve ardından Trump'ın vereceği kararlarda gelişmelere yakından izlemeye devam edeceğiz.